Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için hem çok ekonomik, aynı zamanda çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi hazırladım. Üzerindeki karamel sosu ve ipeksi muhallebisiyle herkesin bayılarak yiyeceği çok lezzetli bir sütlü tatlı oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak tatlımızın muhallebisini hazırlıyoruz ve bunun için uygun bir tencereye 125 gram tereyağı ya da margarini alalım. Güzelce eridikten sonra üzerine bir dolu su bardağı un ilave edelim. Bu aşamada ocağımızın altını orta ateşe getirerek unu güzelce 2-3 dakika boyunca kavuralım. Yalnız burada dikkat edelim, unun rengi çok değişmeyecek. Sadece un kokusu çıkana kadar kavurmak yeterli. Şimdi unumuzu güzelce kavurduktan sonra üzerine 1 litre sütümüzü ilave edelim. Yani ortalama 5 su bardağı sütü de ilave ederek ve çırpma teliyle sürekli karıştırarak muhallebimizi hazırlamaya devam edelim. Muhallebinin içerisinde sütü yavaş yavaş ekleyerek ve sürekli çırpma teliyle karıştırarak muhallebimizi hazırlayacağız. Bu aşamada sürekli çırpma teliyle karıştıralım ki içerisindeki unlar topak topak olmasın. Ve şimdi üzerine bir dolu su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Eğer sizler daha çok tatlı seviyorsanız 1,5 su bardağı şeker de ilave edebilirsiniz. Ama bu tarifte 1 bardak yeterli geliyor. Şimdi hiç başından ayrılmadan ve sürekli karıştırarak muhallebimi pişirmeye devam ettim. Ve gördüğünüz gibi üzeri böyle göz göz olduktan sonra son aşamada içerisine 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Şekerli vanilini de ekledikten sonra tekrar çırpma teliyle karıştırıyorum ve 1 dakika kadar kaynattıktan sonra artık muhallebimi ocaktan indiriyorum. Ocaktan indirmiş olduğum muhallebimin daha pürüzsüz ve krema gibi bir kıvam elde etmesi için blender yardımıyla 1-2 dakika boyunca çırpacağım. Sizlerin de mutlaka bu aşamada çırpma işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Bu sayede muhallebiniz krema gibi çok güzel bir kıvam alacaktır. Ben bugün muhallebimi bu şekilde kuplar içerisine bölüştüreceğim. Sizler dilerseniz bu aşamada borcamın içerisine tamamını dökerek de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle kupların üzerinde 2 parmak boşluk gelecek şekilde muhallebimi güzelce bölüştürüyorum. Üzerine karamel sosu dökeceğimiz için mutlaka üst kısımda biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim. Evet, vermiş olduğum ölçülerle toplamda 6 kup ve şöyle de küçük bir kase muhallebimiz oldu. Şimdi sıra geldi karamel sosumuzu hazırlamaya. Tatlı üzerinde kullanacağımız karamel sosumuz kremasız ve ekonomik bir tarif. Şimdi uygun bir tavayı ocağımın üzerine aldım ve içerisine şöyle 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde toz şekerimi döküyorum. Toz şekerini güzelce tavaya yaydıktan sonra altı en kısık ayarda yavaş yavaş şekeri eritiyorum. Bu aşama çok önemli. Kesinlikle ocağın altını yüksek ya da orta devire getirmeyin. Eğer yüksek ateşte açarsanız şekeriniz birden eriyip yanacaktır ve yanan şekerde karamelde acımsı bir tat bırakacaktır. Gördüğünüz gibi sabırla ve bekleyerek güzelce şekeri eritiyorum ve bu aşamada herhangi bir kaşık sürmüyorum şekere. Şekerim kenarda erirken ben de karamel sosunu koyulaştıracak nişastalı karışımı hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı nişastayı kaseye aldım ve üzerine yarım su bardağı su ilave ediyorum. Suyu ekledikten sonra nişastayı güzelce karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Evet, tava içerisindeki şekerim de yavaş yavaş ağır ateşte eridi. Şöyle son kalan şekeri de güzelce spatula ile karıştırarak eritiyorum. Bu aşamada karıştırarak tüm şekerin güzelce erimesi önemli. İçerisinde herhangi bir şeker karıntısı kalmamalı. Şöyle akışkan bir kıvam elde etmelisiniz. Ara ara tavayı da sallayarak şekeri tamamen erittikten sonra bu aşamada üzerine 1 su bardağı soğuk suyumu döküyorum.
Ben toplamda 1 su bardağı ve yarım bardaktan biraz daha az olacak şekilde su döktüm. Suyu döktükten sonra şekeriniz böyle koyulaşacaktır, sertleşecektir. Bu aşama gözünüzü korkutmasın. İçerisine eklediğimiz su kaynadıkça bu şekerler de eriyecek ve böyle kaybolacak içinde. Evet, karamel sosumun bu şekilde içindeki şekeri de eridikten sonra kenardaki nişastayı ilk olarak güzelce tekrar çırpıyorum ve sonrasında içerisine ekliyorum. Şöyle çırpma teliyle de sürekli karıştırarak koyu bir kıvam elde edinceye kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Nişastalı karışımı ekleyince zaten çok kısa sürede karamel sosu da koyu bir kıvam alacaktır. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldikten sonra ve üzeri de göz göz olup kaynamaya başlayınca artık karamel sosumu da ocaktan indiriyorum. Karamel sosumuzda krema kullanmadık. Az maliyetle çok da güzel, lezzetli bir karamel sosu elde ettik. Bu sosu dilediğiniz tatlılarda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir ölçü kabının içerisine karamel sosumu döküyorum ve sonrasında kulplarımın üzerine eşit şekilde paylaştırıyorum. Kenardaki muhallebim de bu arada çok güzel soğudu. Karamel sosunu da dökerek şöyle elimle de kulpları sallayarak her yerine eşit bir şekilde karamel sosun bulaşmasını sağlıyorum. Evet, tarifimi tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, sütlü tatlılarımız kenarda ilk sıcakta çıktıktan sonra buzdolabına kaldıralım ve buzdolabında güzelce soğuttuktan sonra servise hazır hale getirelim. Ben servis aşamasında üzerine şöyle beyaz çikolata ve biraz da Antep fıstığı serpiştireceğim. Sizler de dilediğiniz şekilde tatlılarınızı süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Evet, tüm tatlılarım çok güzel soğudu ve süslendikten sonra da servise hazır hale geldi. Şöyle bir tanesini alarak size yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Hem çok ekonomik, aynı zamanda da çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi oluyor. Bu güzel tarifi mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Gördüğünüz gibi ipek gibi kreması ve lezzetli karamel sosuyla kimsenin hayır diyemeyeceği çok güzel bir tatlı oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.